Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı yapılışı ve nefis lezzetiyle kömbe tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı şekeri tencereye alalım. Üzerine 3 su bardağı su ve 1 dilim limonun suyunu sıkarak içine ekleyelim. Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatalım. 10 dakikanın sonunda ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış. Ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Yağı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 adet yumurta ve 1 adet de yumurtanın akını ekleyelim. Sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı mavi haşhaş ekleyelim. Bir paket vanilya ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyip karıştıralım. Daha sonra unu azar azar ilave edelim. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandıktan sonra ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ekledim. İyice karışana kadar yoğurmaya devam edelim. Daha sonra yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak oval şekilde yuvarlayalım. Videoda gördüğünüz gibi ben kömbe kalıbı kullandım. Güzel şekil alması için üzerine iyice bastıralım. Ve tezgahın üzerine hafifçe vurarak kalıbın içerisinden çıkaralım. Kömbe kalıbınız yoksa yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz. Kömbe kalıbını züccaciyecilerden kolayca bulabilirsiniz.
Tatlılarımızın tüm şeklini verdikten sonra fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ve ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine sürelim. ...175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Üzeri kızaran tatlılarımızı fırından alıp ilk sıcağın çıkması için 5 dakika kadar bekletelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Şerbetini tamamen çekene kadar 2-3 saat kadar bekletelim. Şerbetini tamamen çeken tatlımızı servis tabağına alalım. Ben üzerini çekilmiş Antep fıstığı ile süsledim. Sizler isterseniz Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.